Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yıllardır kahvaltılarımızın gözdesi olan çıtır çıtır yemelere doyamadığımız sokak simitinin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yoğurma kabıma 220 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı dolusu un alıyorum. Ortasına havuz şeklinde açıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ön mayasını yapmak için başka bir kaseye 1,5 su bardağı yani toplamda 300 mililitre su ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da kuru maya ekledikten sonra mayasının gelmesi için 5 dakika bekliyorum. Hazırladığımız mayayı havuz şeklinde açtığımız unun ortasına döküyoruz arkadaşlar. Ben mutfak şefi yardımıyla yoğurdum. Dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Hamurumuz ne sert ne yumuşak olacak arkadaşlar. Orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Hamurum oldu. Şöyle aparatımın üzerinden sıyırıp bir toparladıktan sonra üzerine streç film çekiyorum. Yarım saat 45 dakika ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Hamurum mayalanırken ben de susamını kavuracağım. Bunun için bir sos tavası kullandım arkadaşlar. Yayvan bir tavada kullanabilirsiniz. Şöyle 2 paket yani toplamda 180 gram susam aldım. 180 gram susam yapacağım ölçü için tam geliyor arkadaşlar. Böyle çevire çevire kavuruyorum. Dilerseniz bir kaşıkla da sürekli karıştırarak kavurabilirsiniz. Susamı kavururken dikkat etmeniz gereken şey çok fazla harlı ateşte kavurmamanız, bir de sürekli karıştırmanız arkadaşlar. Sürekli karıştırmazsanız eğer susamınız yanar. Bakın bu şekilde olunca altını kapatıyoruz, artık soğumaya bırakıyoruz. Simitlerimi susama bulamadan önce pekmezli bir karışıma bulayacağım arkadaşlar. Bunun için bir çay bardağı pekmezi çukur tabağıma alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı unumu da çırparak içine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Eklediğimiz un simide farklı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Un eklemenizi tavsiye ederim pekmezli suyun içine. Sokak simiti yaparken lezzeti yakalayabilmek için birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Susamınızın kalitesi ve güzel kavrulması önemli. Pekmez oranınızın su oranından daha fazla olması önemli. İçine eklediğimiz un bile o lezzeti yakalamamızda farklı bir rol oynuyor gerçekten. Bunlara dikkat ederseniz siz de o kokuyu, o tadı, o lezzeti alabilirsiniz arkadaşlar yaptığınız simitlerde. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Şimdi tezgahımın üzerine geçireceğim. Yanıma da bir hassas terazi aldım. Normalde sokak simitleri 120 gram hamurdan yapılıyor bir tanesi. 120'şer gram bezeler çıkaracağım arkadaşlar. Ben tartarak yapacağım. Eğer teraziniz yoksa hamurunuzu göz kararı 6 eşit parçaya bölün. Hamurumdan 6 adet beze çıkardım. Her bezeyi ikiye bölüp şekil vermek için avucumun ortasıyla bastıra bastıra ince uzun şeritler halinde açıyorum arkadaşlar. Bir simit için bir beze kullanıyoruz ama ikiye bölüyoruz bezeyi.
Evet, bir tanesini açtım arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Şu şekilde 2 karış uzunluğunda olacak arkadaşlar açtığınız hamurlar. Daha sonra açtığımız 2 hamurun da ucundan tutup şu şekilde birbirine doluyoruz arkadaşlar. Tezgahın üzerinde 2 ucu birleştirip şu şekilde avucumuzun içiyle veya parmaklarımızın ucuyla birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar. 2 ucu birleştirdiğimiz kısmı fazla inceltmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer çok inceltirseniz görüntüsü bozulur. Bezelerimizin hepsine aynı şekli veriyoruz. Şekil verme işimiz bittikten sonra simitlerimizi önce pekmezli suya, daha sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan pekmezli suya batırdıktan sonra simitlerimizin her yerine gelecek şekilde susama bulamamız. Yeri gelmişken tekrar edeyim arkadaşlar. 6 adet simit için 180 gram susam tam yetiyor. Evet arkadaşlar, ben simitlerimi susama buladım. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Fırınımı da 230 derecede alt üst ayar olacak şekilde ısıttım. Simitlerimi tepside 10 dakika beklettikten sonra fırınımın orta gözüne arkadaşlar, ya da bir tık üstü de olabilir. Alt gözlere koymayın, altı çabuk yanar. Bu şekilde içine biraz kaynar su attıktan sonra daha çıtır olması için kapağını kapatıyorum. 20 dakika pişti arkadaşlar. 20 dakikanın sonunda bu şekilde fırınımdan çıkardım simitlerimi. Şöyle 5 dakika soğuduktan sonra sizlere çıtırtısını dinletmek istiyorum arkadaşlar. Ve kokusunu gerçekten anlatamam. Şöyle sizler için ben bir lokma aldım arkadaşlar. Çıtırtısını duydunuz. Hakkınızı helal edin. Bu tarifimi denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yanında da beyaz peynir ve çayla tadına, lezzetine doyum olmuyor. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.